Arkadaşlar merhaba. Bugün size Apple'ın Nisan ayında tanıtmış olduğu yeni tasarım kumandalı Apple TV 4K'nın kutu açılışını yapacağım. Nisan ayında biz Nisan ayının sonunda Apple Store üzerinden sipariş vermiştik. Ön siparişe girmiştik. Bugün ürünümüz geldi. Bunun açılışını şimdi sizlerle birlikte yapacağım. Kargonun göndermiş olduğu kutuyu açtık. Şu şekilde, gördüğünüz şekilde bunu çıkartıyoruz. Sizin de gördüğünüz üzere özellikle Amazon'dan falan alışveriş yaptığımızda kutunun içerisine kağıt sıkıştırıyorlar. Bunu jelatinle kaplayıp bu şekilde kargoda sallanmasın, bir zarar gelmesin diye güzelce jelatinlemişler. Bu şekilde de şöyle yaptığımızda serbest bırakıyor ve Apple TV'mizi kutusunu çıkartıyoruz. Şöyle koyduk. Şimdi şurada yanımda da bir önceki nesil Apple TV, Apple 4K TV'miz var. Sizlere ikisinin farkını göstermek için getirdim, koydum. Burada da bir önceki neslin kumandası var. Kutusuna bakacak olursak burada görselini koymuşlar. Bu da yeni TV kumandasının yeni TV kumandası. Görsel olarak burada görebilirsiniz siz de. Arka tarafında mükemmel sinema deneyimi, muhteşem 4K HDR resim kalitesini ve saran Dolby Atmos sesin keyfini çıkartın yazıyor. Yan kısmında Apple TV 4K. Bir önceki nesilde bu 4K siyah olarak yazılmıştı. Burada gökkuşağı renkleriyle bunu yapmışlar. Altında da burada 4K HDR 32 GB olduğunu gösteriyor. Şimdi sizlerle birlikte kutunun jelatinini de açalım. Çok heyecanlı geldi bu sefer. Bakalım nasıl yapmışlar. Değişiklik var mı, yok mu? Hep birlikte göreceğiz. Şöyle yapayım isterseniz. Apple TV diğeriyle aynı. Bir fark yok sanırım. Evet, bir fark yok. İkisi de aynı. Jelatini de sökelim. Altında da bir jelatin var. Bunu da söktük. Tasarımsal olarak ikisi de aynı. Bir önceki nesille şimdiki neslin. Arkasında güç girişleri, HDMI kablo girişi ve Ethernet kablosu taktığımız giriş. Altından hava alması gereken, sıcaklık veren girişler. Dediğim gibi tasarımsal olarak aynı. İkisinin de yüzeyi aynı hatta. Bir önceki nesilde, yani bununla yeni neslin arasında bir fark yok. Bu farkı kumandada göreceğiz biz. Zaten tanıtırken de bunu söylediler. Bir önceki nesil Apple TV 4K'da bir farklılık yok derken, görünüş olarak evet bir fark yok. Ama içeriğinde kullanılan donanımda A12 Bionic işlemcisi var. Bu işlemciyi iPhone XS, iPhone XR, iPad Air 2019 model ve bildiğim kadarıyla 2020 iPad'lerde kullandılar. Şimdi yeni nesil Apple TV 4K'da bunu kullanıyorlar. Yeni nesil ve eski neslin değişiklikleri bu kadar. Şimdi sıra kumandada. Asıl değişiklik zaten bu kumanda üzerinde yapıldı. Şöyle açalım, çıkartalım. Şunu da şöyle koyalım.
Boyut olarak birazcık daha uzamış. Ama en olarak da baktığımızda ikisi de aynı eni. Ama bir boyut olarak biraz daha yeni nesildeki kumanda daha büyük. Yüzey olarak metal yapılmış. Eski nesildeki sanırım bu birçok kullanıcının da şikayeti vardı bunlarda. Parmak izi çok kalıyordu ve birçok şikayet geliyordu. Ben de internette, forumlarda okuduğum zaman görüyordum bu şikayetleri. Sanırım onu gidermek için yapılmış diye tahmin ediyorum. Arkası diğer kumandaya göre bombeli yapılmış. Tutma hissi ve el tutuş kavrama hissi daha iyi diğerine göre. Çünkü diğerini kullanırken sanki düşecekmiş gibi, elimizden kayacakmış gibi geliyordu ama burada daha iyi. Kumandanın sol üst köşesine açma kapama tuşu konulmuş. Ortaya mikrofon girişi konulmuş. Burada Siri'yi kullanırken konuşmamızı ve dikteyi kullanırken konuşmamızı algılayacak yer. Türkiye'de gerçi Apple TV'de Siri kullanılmadığı için sadece dikteyi kullanabiliyoruz. Sağ tarafta da gördüğünüz üzere Siri tuşu, dikte tuşu sağ taraf kenarda, köşede buraya yerleştirilmiş. Bir önceki nesilde de buradaydı aynı tuş. Aynı görevi burada yapıyordu. Burada yana alınmış. Bir önceki nesildeki kumandada touch yüzeyi burada yuvarlak olarak yapılmış, tasarlanmış. Bu tasarımda eski iPod'larda görmüşsünüzdür. Yuvarlak şekildeydi ve kullanırken şarkıyı ileriye sarmak ve geri sarmak için sağ sol şekilde sürtüyorduk böyle parmağımızı. Tasarımsal olarak bence bu daha güzel olmuş diyorum. Çünkü bunda hem elimizden kayıyordu kumanda, kırılabiliyordu. Hem parmak izimiz çıkıyordu. Hem de bu yüzeyde çok tasarımsal olarak kullanırken zorlanabiliyorduk. Burada daha iyi şekilde tasarlamışlar. Kumanda da ayrıca ne kadar doğru bilmiyorum. Daha bu yeni çıktığı için büyük ihtimal ilerleyen zamanlarda bunun doğruluğunu kanıtlayacaklar. Bunun doğruluğunu tespit edecekler. Orta tuşun, yani şuradaki yuvarlak touchpad'in tuşunun AirTag olarak tasarlanmış. İleride bunu iPhone'un Bul uygulamasıyla entegre edip kumandanın nerede olduğunu yakınlık sensörüyle birlikte bulabileceksiniz diye okudum. Ama ne kadar doğru, ne kadar yalan onu bilemiyorum. İleride eğer böyle bir şey varsa yeni bir güncellemeyle bunu kullanıma sunabilirler. Ayrıca bakalım farklı bir değişiklik var mı kumandada? Lightning kablo girişi. Buradan şarjını buradan yapıyorsunuz. Bir önceki nesilde de şu şekildeydi. Alt kısımda bir değişiklik yok yani. Kutuyu açtıktan sonra hemen gösterelim. İlerleyelim. Apple'ın her ürününde koymuş olduğu tanıtım broşürleri. Burada kumandadaki tuşların dizilimi ve ne işe yaradıklarını anlatıyor. Burada Apple TV'nin üzerindeki girişlerin ne işe yaradığını, hangisi olduğunu söylüyor. Apple'ın stickerları burada. Bakalım burada neler varmış. Burada da Apple'ın verimli şekilde kullanılması anlatılıyor. Güvenli kullanım uyarıları, bakım ve onarımın nasıl yapılacağı, garanti belgeleri. Bunları geçiyorum. Ekstra bir şey yok zaten. Lightning kablo konulmuş. 1 adet. 1 metre.
güç kablomuz konulmuş. Bir önceki nesille aynı bu güç kablosu. Dokusu da aynı. Bir farklılık yok. Giriş olarak da aynı. Hatta bir önceki nesille tam olacağını da tahmin ediyorum. Evet. Bir önceki nesille de uyumlu bu. Aynı şekilde. Bir değişiklik yapmamışlar yani. Donanımsal olarak değişiklikler var ve kumandasında değişiklik var. Kumandası ama gerçekten güzel olmuş. Premium hissi veriyor kullanırken, elinize aldığınızda. Evet arkadaşlar, size olabildiğince ilk videomda yeni nesil, yeni tasarımlı, yeni tasarım kumandalı Apple TV 4K'mızı kutu açılışını yapmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.